Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir yürüyüş çantası ya da telefon çantası çalışması yapacağız. Kağıt ipi ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. Normalde ben kağıt ipleri 3 ile 3,5'la da örüyorum ama genelde 3 milim kullanıyorum. Şimdi bu çantada sık iğneler kullanacağım için ve sıkı bir doku oluşacağı için yarım milim daha kalın tığ kullanıyorum. Siz de elinizi denerseniz gerekiyorsa benim gibi yarım numara daha kalınlaştırabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Yani bunu postacı çantası dediğimiz daha büyük çapraz çantalar haline de getirebilirsiniz. Ben bu şekilde santimini de söyleyeyim. Çok büyük olmayan 12 santim. Bu da yeterli bence. Önemli olan modeli anlamak, mantığını anlamak. Her boyda çantayı rahatlıkla örebilirsiniz. Zinciri bol bol çekin. Sakın sıkarak çekmeyin. Çünkü örgü başlangıç noktasında daralır. Ve bundan sonraki örecekleriniz daha geniş durur. O yüzden bu simetriyi sağlamak için mutlaka ilk başlangıç zincirini bol bol geniş geniş çekin. 16 zincir çektim. 12 santim oldu. Tabii yani önemli olan ne kadar örmek istiyorsunuz? Kaç santim örmek istiyorsunuz? Zincir sayısı hiç önemli değil. Herkesin elinden farklı ölçüler çıkıyor çünkü. 2 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. zincire doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir kere daha topluyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir kere daha bir zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine doluyorum. Bir daha aynı ilmeğe topluyorum ve bir zincir. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane atlıyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğe bir kere daha bir zincir. Son ilmeğe bir tane daha. Şimdi 2 zincir çeviriyorum. Şuradaki örgünün dibine batıyoruz. Şu örgü hemen dibine. Aynı ilmeğe iki kere bir zincir. Şuralara. Doluyorum. Aynı ilmeğe bir kere daha. Topluyorum. Bir zincir. Zaten nereye batacağımız çok belli. Örgü, zincir, batacağımız ilmek. Örgü, batacağımız zaten boşluk gözüküyor. Hemen örgünün üzerinde kalan boşluk. Doluyorum. Topluyorum.
bir zincir. Sıra sonunda gene 2 zincir çeviriyorum. Buraları. Anlaşılmıştır umarım. Şu örgünün hemen üzerindeki boşluğa doluyorum. Bir kere daha topluyorum. Bir zincir. Örgü ve üzerindeki boşluk. Doluyorum. Bir kere daha topluyorum. Bir zincir. Sıra sonunda gözüküyor zaten batacağımız yer. Topluyorum. 2 zincir çeviriyorum. Gene örgü ve üzerindeki boşluk. Topluyorum. Bir zincir. Bakın. Net bir şekilde gözüküyor. Doluyorum. Bir kere daha topluyorum. Bir zincir. Görüldüğü gibi hasır örgü şeklinde bir doku oluşuyor. Ben bu örgüyü çok beğendim. Çantalarınızda çok kullanacağınız bir model gibi duruyor. Ben bunun bir de büyük bir çantasını yapmak istiyorum. Özellikle de bir plaj çantasını. İnşallah onu da çalışırız bir gün. Evet, örnek bu. İstediğiniz boyda, istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Ben sadece modeli göstermek için bir çalışma yaparken ortaya bir de çanta çıkartmak istedim. Sadece örneği gösterip geçmek istemedim. Şimdi ben bunu gerektiği kadar uzunluğa gelene kadar örüyorum. Son sırayı örüyorum. Şu açık olan yerlere batıyoruz. İki kere aynı ilmeğe topluyorum. Bir zincir. Kenarları bu şekilde gözüküyor. Gerçekten tam hasır örgü oldu. Boyu 37 santim. Telefon için yeterli. Şimdi şu kenar kısmını biraz düzenlemek istiyorum. Burada bir en yüksek şu noktalara batıyorum. Şuradaki tepe noktalarına bir tane de şu boşluğa batıyorum ya da bu boşluğa, fark etmez. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir aşağı, bir tepeye batarak sık iğnelerle bir zincir, aynı noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Sonra aşağı noktasına, sonra tepe noktasına, sonra gene aşağı noktasına, sonra tepe noktasına, bu şekilde gevşek gevşek sık iğnelerle örüyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi bu kısımlar ağız kısmı olacağı için biraz daha düzenli gözüksünler diye şuradan ilmek kaydırarak örüyorum.
Önce biraz yükseltelim. Şöyle bir sık iğne örelim. Şimdi bundan sonra ilmek kaydırarak devam edelim. Her ilmeğin içine batarak örüyoruz ki ağız kısmında bir daralma, bir büzülme olmasın. Arada bir kontrol edin. Kasma oluyorsa hemen elinizi gevşetin. Her ilmeğe hiç atlamadan arada şöyle bir kontrol edin. Hemen dolgunlaştı. Daha muntazam duruyor. Son kaydırmayı da yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe. Bu tarafa dönüyorum şimdi. Bir alt noktaya, bir üst noktaya, bir alt noktaya, bir üst noktaya batarak buradaki gibi sık iğne örüyorum. İlmek kaydırarak diğer tarafı da ördüm. Sonra bir tarafını diktim. Nasıl diktiğimi gene göstereyim. Gerçekten görünüş harika oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hem çok kolay ama hem de çok şık ve çok klas bir görüntüsü var. Şimdi ucuca getiriyorum. Videolarımı daha önce izleyenler bilir. Ben genelde şimdi dikeceğim dikişi kullanıyorum bu tarz çantaları örerken. Ama başka türlü dikişler de gerekiyor bazen. O da modeline göre değişiyor. Hangi model, hangi dikişi gerektiriyorsa onu dikiyorum. Ama genelde diktiğim şöyle bakın, bu örgünün ilmeğin tamamı. Ben şuradaki kanadı alıyorum. Bir de şuradaki kanadı alıyorum ve şöyle bir sıkılaştırıyorum önce. Sonra diğer ilmeğe hep yan kısma gelerek, yani bu şekilde sara sara değil, yana geliyorum, karşı tarafa, tam karşılığına gelecek ama ilmekler. Sonra yine yandayım. İlmek tamamı şu zincir ya da başak görüntüsü. Şunun tekini alıyorum. Ortaya en yakın olan. Sonra gene bu dikişi seviyorum. Göze hiç batmıyor. Çok doğal duruyor. O yüzden bu dikişi tercih ediyorum. Hep bir yanda olacak iğne. İplik üstten sarmadan gidecek ama bazı modellerde öyle dikmeyi gerektiriyor. O zaman da modele uygun olsun diye dikişi uyduruyoruz modele. Evet, çantanın örgüsünü bitirdim. Şimdi ayarlanabilir sap ya da kordon öreceğim. Örerken içinden almıştım ipi. Şimdi bana çift kat ip lazım. O yüzden bu da dışından olan ucunu alıyorum. İki tane ip kullanacağım bu şekilde. Aynı yumaktan hem içinden hem dış sarımından alırsanız mesela ayırdığınız ip yetmeyebilir. O sıkıntıyı yaşamazsınız. Şöyle sıkılaştırıyorum.
Bir ip burada, bir ip de burada. Bu ipi bu şekilde tığın üzerine doluyorum. Bir kere şöyle. Diğer iple de örüyorum. Tığın üzerinde 2 tane ip oluyor. İkisini alıyorum. Doluyorum. Ve diğer iple örüyorum. Doluyorum. Diğer iple örüyorum. Bu şekilde biriyle doluyorum, diğeriyle örüyorum. Bu daha kalın, daha tok duran bir doku oluşturuyor. Çanta saplarında güzel bir kalınlık veriyor. Biriyle doluyorum, diğeriyle örüyorum. Bir tane ip varken dolayınca 2 tane oluyor. Diğer iple ikisini örüyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Örgü bittikten sonra sabitledim. Sonra diğer ucunu da şuradan geçirdim. Serbest bir şekilde uzun tutuyorum biraz. Sonra şunu alttan alıyorum. Şurada bakın birazcık daha şöyle çekelim aşağı. 1 2 ve 3 kere sarıyorum. Burada 3 tane sarmal oldu. Şimdi bu sarmalın içinden sapın ucunu geçiriyorum. Buradaki fazlalıkları da o yüzden hemen kaybetmedim. Bundan daha rahat geçebileceğini düşündüm. Evet. Sarmamı güzel yerleştiriyoruz. Şu ucu fazla göstermemeye çalışalım. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İstediğiniz kadar da kısaltabilirsiniz. Daha süslü görünmesini istiyorsanız burada yaptığım ayarlamayı buraya da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Tek taraflı çok daha güzel duruyor. Şimdi artık bunların işi bitti. Bunları örgünün içerisinde kaybediyorum, sabitliyorum. Bir de bildiğimiz uhu gibi yapıştırıcılarla çok ufak minik dokunuşlarla yapıştırırsanız hiç daha belli olmaz. Uçları da çıkmaz. Evet, örgü bu şekilde bitmiş oldu. Bir de düğme yapalım. Şöyle göstereyim. 10 tane yeterli. 11, 12 kere doladım. Bunu çok görmüşsünüzdür. Çok biliniyor. Yalnız kağıt iple hiç görmemiştim. Denemek istedim. Ben de ilk kez yapıyorum. Elimden çıkardığım yuvarlaklara sık iğnelerle etrafını örüyorum. Tamamen ördükten sonra tekrar devam ediyorum. Örülmüşlerin üzerine örerek devam ediyorum. Biraz sıkıca tutuyoruz. Şurasının dönmesi için.
İkinci sırayı da ördükten sonra şimdi üçüncü sırayı örüyorum. Gene biraz sıkı sıkı tutarak örelim. İyice dönsün düğme. Bu sırayı da tamamladıktan sonra yeterli gelecek. Şu etrafı iğnelerle birbirine yakın dikişlerle toparlıyoruz şimdi. Birkaç ilmek atlayarak dikişler yapıyoruz. Büzüyoruz yani. Şöyle düğme haline getirdik. İyice birleştirdik. Gayet güzel bir görüntü oldu. Şöyle monte ediyorum. İğneyi buradan alacağım. Ve biraz zor olacağı için kamerada göstermek. O yüzden ben bunu bir dikeyim. Biraz genişçe dikelim. İyice otursun örgünün. Böyle çok yuvarlak kalmasın. Biraz şöyle şu kısımlarından da dikelim. Tam otursun. Şuradan tam ortadan iplik takıyorum. Ölçerek tabii ki. Sadece zincir çekiyorum. Bu şekilde dolanacak. Tekrardan aynı yere sabitlenecek. Kasmasın diye ölçerek yapalım. Ne çok bol olsun, ne çok dar olsun. Tekrar başladığım noktaya bağlıyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Düğmeyi biraz daha aşağıdan dikebilirmişim. Siz belki öyle yaparsınız. Şöyle bir parmak daha aşağıdan daha mı güzel olurdu? Olabilirdi belki. Bu çalışmayı ben çok sevdim. Çünkü aynı videoda hem hasır örgüyü ve bunun çanta haline gelişini, hem düğme yapılışını hem de ayarlanabilir çanta sapını çalışmış oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım gene işinize yarar videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerini de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.